Merhaba, Ankara Garı'ndayız. Bir haftadır Ankara'da yağmur var. Burada olmamızın nedeni bir tarihi yolculuk daha yapacağız. 27 Aralık 1919'da Atatürk ilk kez Ankara'ya geldi. 20 Kasım 1938'de de son kez geldi. İlk geldiğinde hepimizin ülkemizi, milletimizi ilgilendiren tarihi kurtuluş yolculuğuna başladı. Son geldiğinde de onu ebedi yolculuğuna uğurladık. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat ettikten sonra 19 Kasım'a kadar Dolmabahçe'de katafaltta halkın saygı gösterileri için, geçit törenleri için 19 Kasım'a kadar bekletildi. 19 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda cenaze namazı kılındıktan sonra top arabasıyla Zafer Torpidosu'na nakledildi. Zafer Torpidosu emanetini Yavuz Zırhlısı'na devretti. Yavuz Zırhlısı İzmit'e yol alırken bütün dünya ülkelerinin donanmaları, temsilcileri top atışlarıyla selamladılar. Oradan trene bindirildi. 20 Kasım 1938'de Ankara Garı'nda karşılandı hükümet erkanı ve ordu mensupları tarafından, İsmet İnönü ve diğerleri. Ankara Garı'nda yeniden top arabasına bindirildi ve buradan o zamanki meclisimize, yani ikinci meclisimizin önüne götürüldü. Şimdi o yolculuğu yapacağız. Yolda da devamını anlatacağım sizlere. Gardan çıkıp tam garı arkanıza aldığınızda ve dümdüz gittiğinizde birinci ve ikinci meclislere ulaşıyorsunuz. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabında Atatürk'ün doğumundan itibaren ölümüne kadar bütün bulabildikleri detaylarıyla, tarihi belgeleriyle, tanıklarla yaptığı röportajlardan edindiği bilgileri, her şeyi aktarıyor. Hastalığı bir yıl geç fark edilmiş mesela. Onu da tesadüfen bir kaplıcadaki doktor fark etmişti sanırım. Kendi yanında sürekli doktorlar olduğu halde cildindeki kaşıntılar, karnındaki şişlik, hepsine başka başka nedenler öne sürüyorlar. Hiç kimse ciğerlerinden şüphelenmiyor. O tesadüfen karşılaştığı doktor Yalova kaplıcalarında mıydı ya da başka bir yerde? Anında teşhisi koyuyor. Aynanın karşısında Atatürk karnının şişkinliğine bakarken. Sonra geç kalınıyor. Kendisi de tedbirleri çok dinlemiyor. Azıcık iyi hissettiği zaman yine gezilere başlıyor. Çünkü o sıralarda Hatay işleriyle, Hatay'ın anavatana katılması için uğraşmakla, dil ve tarih konularıyla ilgili bir sürü yapmak istediği şeyler var ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldik. O zamanki kullanılan meclis, şimdiki ikinci meclis. Katafaltta karşısına kondu. Halkın, yabancı misafirlerin ve askeri heyetin saygı geçişleri yapıldı 20 Kasım'da. 21 Kasım'da da buradan alınarak Etnografya Müzesi'ne götürüldü. Normalde Atatürk binalarda kubbeleri sevmezmiş. Ama o zaman yeni kabir yapılana kadar nereye koyalım diye düşünülüyor ve naaşı Etnografya Müzesi'nde karar kılınıyor. Burada da bir gün bekledikten sonra Etnografya Müzesi'ne götürülüyor. Şimdi oraya gideceğiz.
böyle dolana dolana götürmediler tabii ki, yollar böyle olmadığı için. Ama biz trafik kuralları gereği bu yolu izlemek zorundayız. Karşımızda tadilatta olan Resim Heykel Müzesi, onun yanında yeşil kubbesi görünen yer Etnografya Müzesi. Ha, burada halk evi varmış o zaman. Caddenin adı da Türk Ocağı Caddesi. Etnografya Müzesi ve Resim Heykel Müzesi'nin burası birinci girişi. Şurada da otopark girişi vardı. Yandan küçük bir kapıdan sızı vermiştim ben içeriye. Sanırım. Evet. Hop, burası yeri resim heykel, şurası etnografya. İstanbul'da da Ankara'da da cenaze alayı geçerken acayip bir kalabalık olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Çıkacağım şimdi 5 dakika. Bütün dünyada çok söz edildi ölümünden, karakterinden. Çünkü sadece bizi değil, bütün dünyayı etkilemişti. Düşmanların da, dostların da, düşmanlarına kin beslememesi, savaştan sonra en büyük düşmanlarımızla hemen anlaşma yoluna bakması. Çünkü savaşı bilmeyen insanlar savaştan korkmazlar. Savaşı gerçekten bilen insanların asla savaş istemeyeceğini söyler Atatürk'te. Etnografya Müzesi'ne naaşı getirilirken karşılayanlardan biri de Çanakkale Savaşı'nda karşısında yer alan düşmanı İngiliz Mareşal Birdwood. Tek ayağını da o savaşta kaybetmiş. Atatürk karşısında da yenilmiş. Ve cenazesinde ona saygısını göstermek için gelmiş. Videolarda görüntüleri var. Elinde mareşallik asasıyla Atatürk'ü selamlıyor, tek ayağı olmamasına rağmen. Etnografya Müzesi'nde Atatürk'ün naaşı 15 yıl kalıyor. Nereye defnedelim diye düşünüldüğü zaman onun çok sevdiği, daha doğrusu Anıtkabir'in bulunduğu bölgenin o zamanki adı başka. Çıkıyorum. Bir baktım sadece. Müzeler açık değil daha, değil mi? Açık. Ha, sen ne diyordun? Neyi? Ne diyordun? Bir şey mi soracaktın bana? Yok, motor üstleri falan. Ha, tamam. Fark etmedim de binaya baktım sadece. Teşekkür ederim. Gidiyorum. Ondan sonra defnetmek için Anıtkabir'in bulunduğu yeri seçiyorlar ve kabir içinde yarışmalar yapılıyor. Teklifler alınıyor mimarlardan. En son şekline, binaya karar veriliyor. Ondan sonra inşaatı başlıyor ve 15 yıl sonra Etnografya Müzesi'nden alınarak naaşı ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e götürülüyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi burada değil, alakası yok hatta. Kale'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Burada Resim Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesi var. Gezmediyseniz, gezmek için mi? Gezmediyseniz buraları gezeceksiniz önce, çünkü bence Etnografya Müzesi'nde Anadolu eserleri, kapılar, bacalar, halılar ve Atatürk'ün 15 yıl yattığı yer. Ondan sonra Resim Heykel Müzesi de güzel bir yerdir. Oraya gitmeniz gereken yer, buradan şu ana yola çıkacaksınız. Şimdi sola dönüş yok. Önce sağa dönüp U yapacaksın, aşağı ineceksin. Ulus heykelini görene kadar bu ana yolda gideceksin. Ulus heykelini gördüğün zaman sağa döneceksin. Sağa döndüğün zaman karşında kocaman kaleyi göreceksin zaten. Tamam. Kaleye dümdüz git. Yol seni sağa döndürecek. Sağa dönüp de gittiğin zaman kocaman otopark göreceksin. Anadolu Medeniyetleri Müzesi de orada. Taksici bile buraya yönlendirdi. Tamam hocam, sağ olasın. Kolay gelsin. Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alınmadan önce açılıyor tabutu. Hem kontrol etmek için
o zamanki koruma yöntemleri hem de sonsuza dek yatacağı şekilde hazırlanmak için. Buradan Anıtkabir'e götürülmeden önce bir kez daha meclisin önünden geçiyor. Şimdi yine o yolu alacağız gittikleri güzergahtan. Ama burası çift yol olduğu için U dönüşü yapıp geleceğim. Bilinen, herkesin yaşadığı, birçok şahidin olduğu tarihi olaylarda bile dedikodular, söylentiler, şeyler var. Onun için bazı tarihi karakterler de özellikle dikkat etmişler bu tür şeylere maruz kalmamak için. Mesela cenazesi son kabrine defnedilmeden önce Celal Bayar tabutunu bir kez daha açın ve görelim, insanlar ondan sonra oraya Atatürk gömülmedi başkası gömüldü demesinler diyor. Burası Vakıf Eserler Müzesi. Giriş ücretsizdi sanırım. İçeride çok eski, her yerden gelme halılar var. Bu cami de yeni yapıldı. Burası eskiden itfaiye meydanıydı. Burası PTT Bul Müzesi. Giriş ücretsiz. Aynı şekilde Etnografya Müzesi'nden alındıktan sonra yine törenle götürülüyor. Ama bu sefer meclisin önünde katafalta falan konup da bekletilmiyor. Direkt Anıtkabir'e gidiyor. Karşımızda 1. Meclis binası. Atatürk Ankara'ya ilk geldiği zaman bu meclis binasının tepesinde falan çatısı kapalı değil, yabancı askerler nöbet tutuyorlar. Çevrelerinde, karşısında çadırlar var. İngiliz, Fransız askerleri falan. Atatürk'ü halk coşkuyla karşılayınca şaşkın şaşkın bakıyorlar. Daha sonra Kasım 1938'de geldiği zaman da yine aynı ülkelerin askerleri saygı duruşunda duruyorlar Atatürk'e karşı. Etnografya Müzesi'nden naaş alındıktan sonra meclisin önünden yoluna devam ediyor. Tandoğan Meydanı'na, Tandoğan Meydanı'ndan geçerek Anıtkabir'in ana kapısından giriş yapıyor. Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, kurtuluş mücadelemiz, bu dönemde yaşadığımız şeyler yakın tarihimiz. Hepsiyle ilgili yerli yabancı birçok kaynak var. Bu siyasi bir olay değil, dini bir olay değil, taraflarla insanların taraf tutacağı bir olay da değil. Bilgi almak isteyenlerin okuyabileceği bir sürü kaynak var. Atatürk'ün cenazesi Ankara'ya getirildiği zaman da yağmurlu bir gündü. Her yer ıslaktı. Yağmur yağmıyordu ama bazen yağıyordu. Şimdi de yağmur başladı. Köprü altında biraz durayım ben.
de böyleydi. Buradan cenaze alayı dümdüz Anıtkabir'e gitti. Hop, buraya yağmur yağmamış mı? Yağmamış vallahi. Enteresan. Karşımızda Anıtkabir. Anıtkabir'in içini, mozeleyi çoğu bilirsiniz zaten çoğunuz. Amacımız 10 Kasım Atatürk'ü anma Ankara turuydu. Anıtkabir'le tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Alete bak. Anıtkabir çevresinde yaşayan insanlar için Anıtkabir'in çevresi aynı zamanda spor alanı. Bir spor kompleksi var büyük. Anıtkabir'in çevresinde de yürüyüş yaparlar böyle. Hem de Anıtkabir alanı çok yeşillik olduğu için yazın en sıcak gününde bile serin serin eser oradan. Serindir, güzeldir. 15 yıl burada çok yakınında yaşadım. Buradaki sokakların isimleri Ordular Sokak, İlk Hedef Sokak, Akdeniz Sokak ve İleri Sokak. Bizim evimiz İleri Sokak'taydı.